Madagaskar gezimizin ikinci bölümünden hepinize selamlar. Murundava'dan Chingi'ye gidiyoruz. Rehberimiz Patrick'le beraber gün boyu yolda olacağız. Bugün 2 tane nehir geçeceğiz ve bu kötü yollarda yaklaşık 10-12 saat yolculuk yapacağız. Aslında kat edeceğimiz yol hepi topu 200 kilometre. Sadece yarım saattir yol alıyoruz ama inanın o bile yordu. Tüm gün nasıl gideceğiz hiç bilmiyorum. Çünkü yol sürekli böyle hep çukurlu, engebeli. Yani hızlı gidemiyorsun. 30'la 40'la gidiyorsun. Bu köylerde durmuyoruz çünkü bugün hiç durmadan gitmemiz gerekiyor. Dönüşte buralara uğrayacağız. Madagaskar'da birçok şehirler arası yol bu gördüğünüz gibi. Ve buralarda öyle hani şehirler arası otobüs ya da benzeri bir toplu taşıma aracı yok. Bazı kamyonet kasalarında yolculuk yapıyorlar. Ama hani ben yarın otobüse bineyim gideyim diyemiyorsunuz. Mecburen jip kiralamak zorundasınız. Jipi de tek başına kiralayamıyorsunuz. Şoförlü alıyorsunuz. Biz ne yaptık? Patrick'in arabasını kiraladık. O hem bizim şoför hem rehberimiz. 4 günlük kiraladık. 2 kişi bize maliyeti yaklaşık 600-700 dolar. Buna benzin dahil. Ama gittiğiniz yerdeki konaklama ve o 4 gün boyunca yeme içme her şey size ait. Sadece araç, benzin ve park girişlerine yaklaşık 600-700 dolar ödedik. Bu sebepledir ki Madagaskar'ı gezmek istiyorsanız kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Feribotla karşıya gideceğiz diyorlardı. Bahsettiği feribot buymuş. Son olarak bizim aracımız. Bizle beraber fotoğraf çekilmek istediler. Biz de el sallıyoruz onlara, onlar karşılık veriyor. Bu nehirde çamaşırları yıkıyorlar, kendilerini yıkıyorlar, öküzleri yıkıyorlar, arabaları yıkıyorlar, suyu içiyorlar ve bu nehir suyundan yemek de yapıyorlar. ...45 dakikada karşıdaki köye geldik. Hemen o bindiğimiz yerin karşısı değildi. Böyle biraz yol yaptık da geldik. Ama o nehir kenarındaki manzaralar tabii çok acayipti. Resmen belgeselin içinde yaşıyor gibisiniz.
Ortadaki bizim jip. Wow. Yalnız adamlara helal olsun ya. Böylesine yokluk içinde yine bir şekilde bu salları yapmışlar, ulaşımı bir şekilde sağlıyorlar. Biz yine yolumuza devam ediyoruz. 4 saat daha gideceğiz. Orada bir nehir daha var. Akşam olmadan da inşallah kalacağımız yere varacağız. Tabii her şeyden önce bir öğle yemeğini hak ettik. Yani burada bulabileceğimiz en düzgün yer nereyse oraya gidiyoruz. Ben yine sığır eti söyledim çünkü bu çok lezzetli burada. Furkan tavuk aldı bu sefer. Yemek çok güzeldi. Gerçi bu yoklukta ne bulsanız size zaten güzel geliyor. Fiyatları çok soruyorsunuz. Bir tabak yemek yaklaşık 10 dolar. Ama tabii bu kenarlarda küçük yerler var. Oralarda yerim derseniz 1 dolara bile karnınızı doyurabilirsiniz. Sonrasında tabii midenizin bozulma ihtimali yüksek. Motoru da bozabilirsiniz. Hastalığa yakalanabilirsiniz. O sebeple düzgün yerde yemeği tercih ediyoruz. Burada biraz böyle bir 5-10 dakika bakınacağız etrafta ne var ne yok. Sonra yolumuza devam. Yani buralarda yemek kolay değil. Hani ben Latin Amerika'da böyle sokakta, pazarlarda çok yemek yedim ama oralar kısmen daha bir şeydi ya, yenilebilir gibiydi. Ama gülüyorlar. Citron juice. Ama insanlar çok güzel. Gerçekten hiç fakirler ama mutlular edebiyatı yapmayacağım. Hep gülüyorlar. Hani mutlu olduklarını, olup olmadıklarını bilmiyorum ama hep gülüyorlar. Bunlarda da yemek yiyorlar. Noodle diyorlar. Fried. Bu maskeyi tamarin ve baobab ağacının artık bir meyvesinden yapıyorlar anladığım kadarıyla. Hem güneşten korunmak için hem de kadınlar ateş önünde hep yemek pişirdikleri için ateşten de yüzünü korusunlar diye. Sabah 5'ten beri yoldayız. Yol üstünde mola verdik. Tabii bu diğer ciplerle bizim alakamız yok aslında. Onlarla aynı salda denk geldik. Böyle. Zaten yol çok kötü olduğu için hızlı gidemiyorsunuz. Hep mecburen peş peşesiniz. Bir 2-3 saat daha yolumuz var. Ama yol çok kötü. Bu arada Madagaskar'ın şu an kışı. Ağustos'un 10. günündeyiz. Hava çok sıcak. Yolda bir
Kamyon bozulmuş şansımız. Ôi, chị bạn nghĩ rồi. Mấy thằng dây. Để pha vào cứu ơi. Pha vào cứu. Để pha vào cứu. Başka bir köyden daha geçiyoruz. Ama artık yorulduk, bunaldık. Kalacağımız yere gidip güzel bir duş almak istiyorum. Agora. İkinci nehre geldik ama burası kısmen daha kısa. Bizim arabaya vurdu ya. Bekopaka'ya nihayet geldik. Bir günümüz sırf buraya gelmek için geçti. Bir günde bunun dönüşü var. Yarın ise asıl buraya gelme amacımız olan Kaya ormanlarına gideceğiz. Ama yalan yok, çok yorulduk. Otelimiz Olympe Dume Bara'ya geldik. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Kalacağımız yer burası. Hani böylesine ücra köşedeki bir köy, kasaba için bence çok iyi. Zaten bu bölgede bundan daha iyi kalınabilecek bir yer yok. Sıcak suyu var. Temiz yatağınız var. Tamamdır. Otelden çıkmadan önce kahvaltımızı yapıyoruz tabii çünkü çok yorucu bir gün bizi bekliyor. Üstüne köy yumurtalarımız geldi. Görüyorsunuz altın sarısı renginde. Çok da lezzetli. Sağlam yiyoruz. Turizm ofisi ile aram burada bayağı iyi. Drone izni için onlarla çok uğraştık ve bizim için bu belgeyi hazırlamışlardı. Rehberimiz Patrick diyor ki bu diyor is gold ya. Gold here. This is gold. Diyor ki bu diyor burada altın gibi değerli diyor. Bunu alamazsın diyor hiçbir şekilde. Yorucu olacak bir gün daha başlıyor. Şimdi bugünkü rehberimiz Adi buralı. Güzel ışıkta fotoğraf çekmek için ne istediğimi ona anlattım. O da haritayla saat kaçta nasıl gideceğimizi anlatmaya çalıştı. Ama bu harita sonrasında kafamız daha çok karıştı. Gideceğimiz yer Çingi'de.
Hani adı böyle Stone Forest diye geçiyor. Hani kaya ormanı gibi düşünebilirsiniz. Sırf orası için 3 gün gerekiyor. Yani 2 gün git gel, bir gün de parkta geçiyor. Bakalım inşallah umduğumuz gibi güzel olacak. Şimdi önce bir köye uğrayacağız. Oradan meyve falan alacağız. Gün içinde yanımızda yemek için. İzin belgelerimizi sunacağız. Yolda hepsini göstereceğim. Bizim rehber hala çiziyor. Öğlen yemek için biraz meyve alacağız. Pirinç satıyorlar. Kadınlar bu maskeleri güneşten korunmak için yapıyorlar. Madagaskar'a geldiğimiz günden beri de bunu hep görüyoruz. Bu sattığı şey de patatesin farklı bir türü. Burada balıklar var. Oy. Okay. Look. Burada bayağı fotoğraf çektim. Bütün köy buraya toplandı. Hiçbir zaman izin almadan fotoğraf çekmiyorum. Fotoğrafı çektikten sonra da neyse onun karşılığını veriyorum. Muz alacağız. Yes, yes, yes. Yani hani 3 kilodan fazla hepsi yarım dolar ancak. Şimdi meyve suyu alacakmış. Rehberimiz istedi. Bir poşet böyle hamur işi gibi şeyler aldı. O da yarım dolar. Ama biz sabah kahvaltısını o kadar iyi yaptık ki yani gün ortasında meyve yesek kafi. Akşama kadar bizi tutacak. Pazardan o kadar aldığımız meyvenin 4 katından fazla para verdik. Buralarda su çok değerli. Her şey çünkü çok uzaktaki şehirden geliyor. Bu gibi şeyler çok pahalı. What is this? Ne satıyor anlamadım ama. Bu Hindistan cevizinin suyu gibi bir şeymiş. Like a beer? Like a beer, yes. Alcohol? Yeah, yes. Little one, little one. Ha, bu biraz sanırım fermente ediliyor. Hafif alkol de içeriyormuş. 15 kilometrelik yoldan geliyormuş yürüyerek bunları satmak için.
Bunun bir şişesi 2000 yerel parayla, yani yarım dolar yapıyor. Toplam 3 şişesi var. Ben ona hani bahşiş olsun diye hepsinden fazlasını vereceğim. Çok fotoğrafını çektim çünkü. Alacağımızı da aldık. Artık nihayet parka doğru gidiyoruz. Okey. Biz şimdi birazdan bir köye gideceğiz. O köyün hani muhtarı gibi biriymiş. İzin aldık ondan. Thank you. Merci. Yani köye gidip çocukların işte ya da evlerin, köy hayatının fotoğraf ve videosunu çekeceğiz. Onun için izin aldık. Şimdi ilk harita biraz karmaşık olmuştu. İkinciyi yaptı Adi. Bu ondan daha da karmaşık. Thank you so much. Şimdi Milli Park'a giderken yol üstünde bir köy vardı. Burada da bir soluklanalım dedik. Bu evlerden birine girmek istediğimi söyledim. What is the name of the village? Ankinajau. Ankinajau. Ankinajau köyündeyiz. Şimdi öğle yemeği için pişirme zamanı diyor. Okay. Rice. White rice. Orada pirinç pişiriyormuş. Yani evde bir tek yatak var. Rice? This is a rice. Rice. 3 times a day. 3 öğün hep pirinç yiyorlar. No meat. Sometimes they have a meat, chicken meat, jebu meat. It depends. Bazen et de yiyorlarmış. But how often, for example? Once in a month, once in a week? No. Yeah. 3 days on the week. Haftada 2-3 gün And they eat also the tavuk ya da et de yiyorlarmış. the Hani sadece pirinç yemiyorlar, yani yanlış anlaşılmasın. Sebze de var, domates, havuç. Nehirden balık da avlıyorlar. Ama 80 foto. Okay. Anne babaları burada yokmuş. Evler tek odadan. Hani orada cibinlik gibi bir şey var. O kadar. Başka bir şey yok. Çamaşırlar yukarıda. Şimdi birçok kişinin fotoğrafını, videosunu çektik. Hani para vermek istiyoruz ama tek tek değil de yetkili birine toptan vereceğiz. O köy için artık dağıtacak. Şimdi şu an buradaki en yaşlı kişi bu kadınmış. Ona durumu açıklıyor. Biz de parayı ona vereceğiz. Ya hani yardım ediyoruz ama tabii biz kendimizce bir şeyler verdik. Ama hani rehber öyle bir açıklıyor ki sanki köprü açılışı yapıyoruz gibi. Çünkü onlar için gerçekten değerli, büyük para yani. Yani Madagaskar'da asgari ücret 70 dolar civarı. Hani öyle hesaplayın. Saat 12.30 oldu. Hala parka giremedik. Çünkü her yerde fotoğraf, video çekmek istiyoruz. Ama az kaldı. Park alanına geldik. Biz de böyle kemerlerimizi takacağız. Çünkü yürüyüş yolunda bazı yerlerde gerekli olacak.
Biz şuradan başlıyoruz ve bu rotanın tamamı yaklaşık 4 saat sürüyor. Bazı yerlerde 90 derece tırmanacağız. Labirentler var. Tabii ben drone falan da uçuracağım. Bizim için bir tık daha fazla olabilir. Bu arada önceki videoda ben Furkan'dan bahsetmiştim. Yaklaşık 10-12 yıllık arkadaşım. Önceden beraber gezmişliğimiz de vardı. Madagaskar gezisinde de beraber yol alıyoruz. Umarım güzel bir Madagaskar macerası olacak. Gerçi hızlı başladık değil mi Mehmet? Fazlasıyla hızlı. Bayağı hızlı başladık. Madagaskar'a iner inmez zor yerlerden başladık geziye. Hani 3 gündür dostlar uyumadık bile diyebiliriz. Ama tabii keyifli, her şey yolunda. İlk labirente geldik. Güvenlik için bunları bağlayın diyor. Aslında çok da gerek yok ama burada için. Okay. To change. Okay. Okay. Always get off. Okay. Like me. Okay. Yes. Tabi burası 90 derece. Şimdi burada video çekelim diye çok uğraşmayacağız vakit kaybetmemek için. Ama ortamı görüyorsunuz. Çok iyi. Kolostrofobisi olanlar için tabii biraz sıkıntılı bir yer. Buradan sonra geri iniyoruz. Alright, you go now? Yes, don't worry. Wow. Neredeyse yani 2 ya da 3 karışlık bir yer. Yer hafif çamur gibi yumuşak. Çok yağmur yağdığında burada su birikiyormuş. Onun için yağmur yağınca parka giriş yasak. Sanki Yüzüklerin Efendisi'nde yüzüğü arıyor gibiyiz. Really? Inside, full inside. Buradan içeri gireceğiz. Ben de böyle direkt gideceğiz zannediyordum. Şimdi ışık ayarlıyor. Orada girilecek ne var ya? Okay. Let's go. Hey. Ah, no, dia tempat. Dia dreaming. Yani yan yapmadan geçemiyorsun.
Okay, alright. Yes, yes, yes. Labirent dediklerini de ben de öyle sıradan dar bir yer zannediyordum ama burası bayağı karışık. Gerçekten de labirent gibi. Ve ışık olmazsa içeri zifiri karanlık. Tabii dışarısı 35 derece. Burası şu an gayet serin. Labirentten çıkıyoruz sanırım. Yerler çok yumuşak kum, neredeyse hafif çamur gibi çünkü yağmur yağınca buralar doluyormuş. Hatta fazla yağarsa hani risk diyor, kesinlikle gelinmez diyor. Düşünsenize buranın birden suyla dolduğunu. Biz de böyle çıkıyoruz. Be careful. That's right. Rehberimiz bir lemur görmüş. Biz de merak ediyoruz tabii hemen. Tabii gitgide yürümek zorlaşıyor. Zaten buraya yerel anlamda üstünde yürünemeyen kaya tarzında bir şey söylüyorlar. Ta dinozorlar zamanından oluşan bir yer. Ve yeraltı sularının yaptığı izlerle buralar oluşmuş. Madagaskar'a geldiğimizden beri ilk defa lemur görüyoruz. Lemur kardeş. Daha önceki videoda da bahsetmiştim ama Madagaskar'daki birçok bitki, ağaç ve hayvan endemik, yani sadece buraya has, buraya özel. Biraz önce gördüğümüz lemurlar da öyle. Sadece Madagaskar'da görebiliyorsunuz. Biz de böyle devam ediyoruz. Yani düşünün, şu kayalar diken gibi. Bakın bunların üzerine basarak gitmeniz gerekiyor. Çok sağlam ekipman lazım. Tabi Kolombiya'da bu işler için birebir. Burada bir 5-10 dakika. Okey. Okey. Burada bir muz yeme molası vereceğiz. All of us? Ya abartmıyorum. Yiyip yiyebileceğiniz en lezzetli muz olabilir. Eat the banana left. The small one is good. 10 dakikalık moladan sonra devam ediyoruz. İnip çıkıyoruz, sürekli labirentlerden geçiyoruz. Yani çok zor değil ama işin zor kısmı sürekli bunları kayıt altına almak. Mesela bizim rehberler rahat rahat gidiyorlar. Yine labirent değil de bu sefer mağara sanırım.
put your car in here and follow the way. Burada güvenlik şart çünkü aşağısı yüksek. And the white on after this place is. Şimdi en yüksek noktaya doğru çıkıyoruz artık. Yes, yes, you can go. Vamos. Gimana kursa? Wow. Şimdi biz buradan çıktık ya. En yüksek noktalardan birindeyiz. Etraftaki manzarayı gösteriyorum. It's 3 o'clock. Şimdi bu milli parktaki en güzel yere gideceğiz. Bir asma köprü var. Oraya doğru yol alıyoruz. Fez ao mar o fotógrafo não diz que vai tipo manganja ro ita zo misha like ring tu ngati mi var am telefone buti Ve buranın en meşhur köprüsüne geldik. Derinlik yaklaşık 50 metre. Şimdi burada bir drone uçurulur. İzin için o kadar uğraştık. Şimdi tadını çıkartalım.
görüntüleri çok iyiydi. İzin aldığımıza o kadar günlerce uğraşmama değdi. Tabii drone izinleri için Madagaskar Turizm Ofisi'ne çok teşekkürler. Geri dönüş yolundayız ama her yerde fotoğraf, video çekmek istiyor insan. Çünkü bunun yani bilmiyorum başka yerde var mıdır böyle oluşumlar. Hani ben 70-80 ülke gezdim, inanın böylesini bu kadar çok yan yana birlikte hiç görmedim. Dönüşü başka yoldan yapacağız. Yine böyle dar mağara ve labirentler olacakmış. Burası dünyadan değil gibi. Daha en az 1,5 saat kadar yolumuz var geri dönüş için. Yine mağaraya girdik. Wow, öyle mi geçecekmişiz oradan? Vallahi çıkışı daha aksiyonlu ha. Girişinden ziyade. Sıra bende. Burada sırtımızda çantayla bile geçemiyoruz. Çantalar ellerde. Please. And watch your head again. Yes, this. Okay. Wow. Okay. This place is take a rest for tourists. Bir iniyoruz, bir çıkıyoruz. Bir de böylesine kayaların arasında bu yetişmiş. Yes. You see this? Yes, 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 yes. Yes, okay. Wow. Kendime geldim ya. Çok acayip keyif aldık. Kayalık kısım bitmiş. Nihayet ormana giriyoruz. Yüzüğü bulamadık. Evet, nihayet gün yüzüne çıktık. Neredeyse 10 saattir yoldayız. Önce köye, pazarlara uğradık. Sonra da parka girdik. O parktaki o manzaralar gördüğünüz gibi inanılmaz güzeldi. Drone çekimleri zaten hani ne diyeyim, ben çok beğendim. Çok güzel bir tecrübe, çok güzel bir deneyimdi. Biz buraya nereden geldik? Başkent Tana'dan, Antananarivo'dan önce Murundava'ya uçakla geldik. Sonra Murundava'dan buraya bir gün jiple 4x4 ile geldik. Ertesi günde işte bu geziyi yaptık. Yarın da yine Murundava'ya döneceğiz. Bir gün yolculuk yaparak. O arada uçak yok maalesef.
Yani buraları gezmek, keşfetmek gerçekten biraz zorlayıcı, yalan değil. Ama buna kesinlikle değiyor. Bu gezimde Madagaskar Turizm Ofisi bana çok destek oldu. Tabii uçak biletlerini ayarlayan Türk Hava Yolları'na tekrar teşekkürler. Çünkü buralara gelmek gerçekten çok kolay şeyler değil. Biraz değil, bayağı maddi gücünüz olması gerekiyor. Bu destekleri almadan bu gezileri yapabilmek çok zor. Artık bu parkuru bitirmek üzereyiz. Otelimize dönüp sabah çok erken kalkıp Brundava'ya gideceğiz. Madagaskar gezimin 2. videosu burada bitiyor. 3. videoda görüşmek üzere.